Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün yine farklı bir şey deneyeceğiz. Şimdi bu şarjlı matkap bataryaları powerbank olarak kullanabilir miyiz? Bugün bunun üzerinde çalışacağız. Bu Einhell markasının 2,5 amper 18 voltluk bataryası. Matkap haricinde Einhell'in çoğu ürününde kullanabiliyorsunuz bunları. Güzel bir özelliği 45 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık bir saatte full şarj olabiliyor. Burada şarj göstergesi var. Şu an yarım şarjda 3 çizgiden ikisi yanıyor sadece. Şimdi bunlar 18 volt 2,5 amper kapasitesinde bir batarya. Bunu power bank olarak kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Bunun için bize ne gerekiyor? Bildiğiniz gibi USB'ler 5 voltla çalışıyor. Bize gereken bu 18 voltu 5 volta düşürebilecek bir devre. Şimdi bunların hazır böyle kitleri satılıyor. Direkt matkabın ucu gibi buraya oturuyor. Matkabın arkası gibi. Oturduktan sonra iki tane USB çıkışı oluyor. Bu USB çıkışlarından 5 volt 2 amper alabiliyorsunuz ama bunlar biraz pahalı. 600-700 lira civarlarında. Ee, Bugün bununla ilgili bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak bununla başlamak istiyorum. Şimdi bu nedir? Bu araç çakmaklığında telefon şarj cihazı. Çok net belli olmuyor ama ben okuyayım buradan. 12-24 volt arasında çalışıyor. Çıkışta da 5 volt 2100 miliamper veriyor. Yani 2,1 amper veriyor. Şimdi 12-24 volt demiş. Belki biliyorsunuzdur. Otomobiller, kamyonet tarzı araçlar 12 volt tek aküyle çalışırken kamyonlar, büyük tırlar bunlar 2 aküyle 24 voltla çalışıyor. O yüzden 12-24 volt aralığında çalışabilme özelliği varmış bunun. Bu voltajı ne yapıyor? 5 volta düşürüp 2,1 amperlik bir çıkış sağlıyor bize. Şimdi bizim elimizdeki batarya kaç volt? 18 volt demiş. Biz buna bağlarsak eğer 18 volt 12-24 volt aralığında olduğundan 5 volta düşürecek bize ve buradan şarj edebileceğiz istediğimizi. Şimdi ne demiştik? Bunun hazır kiti de 5 volt 2 amper veriyor. Şimdi bunun için biz buradan elektriği nereden alacağız? Üzerinde ne kadar belli olur bilmiyorum ama şurada artı yazıyor, burada eksi yazıyor. Biz bu ikisini kullanacağız. Şimdi benim öncesinde hazırlamış olduğum kablo var, 2 tane. Bu kablolarda şöyle 2 tane bakır plakete bunları lehimledim. Şimdi kırmızıyı artıya doğru bağlıyorum. Buraya giriyor bu direkt. Şöyle biraz zorlayınca matkap ayağına benziyor. Artıyı taktık. Şimdi de eksiği takalım. Taktık. Şimdi bir de bunlar ne kadar elektrik veriyor ona bir bakalım. Kaç volt varmış burada. Bakın 18,15 volt elektrik var bunda. Full dolu olsa 20-21 civarı falan oluyordu herhalde. Tam net hatırlamıyorum. Ama 24'ü geçmiyor. Şimdi ne dedik? Bunu eğer o çakmaklığa bağlarsak bize 5 volt verecektir. Çakmaklıklarda şurası artı olur. Bu yan taraflarda eksi olur. Ben bunları daha öncesinden yine öyle lehimledim buraya. Şu koyu yeşil artı olacak şekilde, yeşil beyaz da eksi olacak şekilde lehimledim. Şimdi bağlantılarımızı yapalım artıya artıya. Evet, bakın yeşil ışığı yandı. Aktif oldu. Şimdi bunu bir şeyle deneyelim biz. Bir telefon şarj etmeye çalışalım. Bakın şarj oluyor dedi. %42. Şimdi bir şey fark ettiyseniz şarj oluyor dedi. Hızlı şarj oluyor demedi. Neden? Çünkü bu elimdeki devre sadece 2,1 amper verebiliyor. Bunun kendi orijinal aparatı da 2 amper verebiliyor. 2 amper 5 volt yavaş şarj eder. Yani telefonunuzu kullanırken şarja takılı bile olsa belki aynı yüzdede kalacak, belki de azalacak şarjda olduğu halde. Bunun yerine ne yapabiliriz? Bunun yerine böyle hazır devreler satılıyor. Bu devre hızlı şarj özelliği destekliyor. Bunu hızlı şarj devresi diye aratırsanız bulabilirsiniz. Yani 40-50 liralık bir devre. Şöyle 6 volt
6 ve 32 volt arasında çalışabiliyor. Bunun çalışma aralığı daha geniş. 6 volt 32 volt arasında verdiğinizde USB'den hızlı şarj alabiliyorsunuz bunda. Şimdi bir de bunu deneyelim. Diğerinin bağlantısını sökelim. 40-50 liralık bir devre ama hızlı şarj özelliği var. Ben bunun lehimlerini yapmıştım daha öncesinde. Artı eksi diye. Gene artıları birleştirelim artıyla. Devremize bakalım. Mavi ışık yandı, aktif oldu. Bir de şarj cihazında bir deneyelim bunu. Bakın ne dedi? Hızlı şarj dedi. %42 hızlı şarj. Bu devre diğerine kıyasla yaklaşık 24 watt hızlı şarj destekliyor. Şimdi şu diğer devre 5 voltta 2 amper verirken bu devre 5 voltta 3.4 amper, 9 voltta 2.5 amper, 12 voltta 2 amper verebiliyor. Bu da ne oluyor? 24 watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Bu şekilde cihazlarınız çok daha hızlı şarj oluyor. İçindeki devre sayesinde buradan aldığı 18 voltu sırasıyla 5, 9, 12'ye düşürebiliyor. Tabi bunun için cihazınızın ve kablonuzun hızlı şarj destekli olması gerekiyor ki buna sinyal gönderip hızlı şarjı tetikleyebilsin. Yani diğerine kıyasla bu çok daha iyi bir devre. Tabi böyle açıkta olması kötü duruyor. Aparat gibi olmaz ama 3 boyutlu bir yazıcımız olsaydı böyle küçük bir devreyi 3 boyutlu yazıcıyla kabloları içine, devreyi içinde barındıracak plastik bir aksam yapılıp direkt buraya geçmeli bir aksam yapılabilirdi. Diğer devrelerden farkı, diğer powerbanklerden farkı ne olur bunun? Hızlı şarj. Diğer powerbankler yaklaşık 8-10 saatte şarj olurken bu 45 dakika 1 saatte şarj olabiliyor. Kampta ya da dışarıda her yerde bu devre sayesinde bu matkap bataryasını bir powerbank'e çevirebilirsiniz. Bunlar bu hızlı şarj 2.0 destekli yanlış bilmiyorsam. Bir de bunların 3.0 destekli olanları var. Onlar 65 Watt'a kadar destekliyor. Bu yaklaşık 40 lira ile 60 lira arasında bulunabiliyor internette. O bahsettiğim devrede 80-90 lira. Orijinal aparatını almaya kalksanız 600 lira. 600 liradan başlıyor, 800 liraya kadar çıkıyor. Ve orijinal aparat size hızlı şarj desteği sunmuyor. Yani o koskoca orijinal aparat şu küçücük devrenin yapabildiğini yapamıyor. Bu anlamda ufak bir devreyle bunu izole ederek yani bu şekilde powerbank'e çevirebilirsiniz. Şimdi bu 18 volt 2.5 amper yaklaşık 12.500 miliamperlik bir powerbank'e eşdeğer. Diğer powerbank'lerden avantajı da 45 dakika 1 saatte şarj olması. Yani bu devreden memnunum. Güzel bir devre. Tavsiye ederim.